İnsanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir der bir düşünür. Kimilerinin hayatı için tartışmaya açık bir söz olsa da onun hayatının özetidir bu kelime. Hayatı beklenmedik hadiseler ve talihsizliklerle dolu bir insanın öyküsüdür bu. Zengin ve eğitimli bir aileden gelen, her türlü imkanı bulmasına rağmen bambaşka bir dünyaya adım atmaya karar veren bir gencin öyküsüdür bu. Kariyer basamaklarını bir bir tırmanan, geleceğin Kadir İnanır'ı ilan edilen bir aktörün öyküsü. Kariyerinin zirvesindeyken çantasında 2,5 kilogram eroinle yakalanan talihsiz bir Yeşilçam jönünün öyküsü. Yabancı bir ülkede polislerden ölesiye dayak yiyen bir mahkumun öyküsü. Bu anlatılan Kenan Kalav'ın öyküsüdür. Bırak bu manasız ısrarları Feride. Birbirimizi seviyoruz. Seni seviyorum. Seni deli gibi seviyorum. Mardinli zengin bir baba ve Alman bir annenin oğlu olarak Almanya'da açar gözlerini dünyaya. Babası tanınmış bir kimya profesörü, annesi ise Alman disipliniyle yetişmiş aydın bir kişidir. Alman lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu kazanır. Sanki her şey onun başarılı olması için hazırlanmış gibidir. İyi bir eğitim alabilir, refah ve mutluluk içinde bir yuva kurabilirdi. Ama o okuduğu gazetecilik mesleğini değil de bambaşka bir hayalin peşine düşer. Herkesçe sevilen bir aktör olmanın. Böylece kader ağlarını örmeye başlar. 80'li yılların başında Gani Turanlı'nın çektiği bir fotoromanla ortaya çıkar ve büyük bir sükse yakalar. O dönemde yok satan fotoromanların aranan yüzü haline gelir. İş böyle olunca da Yeşilçam'a geçmesi ve hayallerine ulaşması da uzun sürmez. Yeşilçam'ın jön sıkıntısı çektiği o yıllarda seyirciye alışılmadık gelen dış görünüşü ve rol kesme yeteneğiyle tüm yapımcıların dikkatini çekmeye başlar. Henüz 23 yaşındayken geleceğin Kadir İnanır'ı unvanını verirler ona. İlk filmi Tutku'da Hülya Avşar gibi bir starla başrolü paylaşır. Köyün yakışıklı ama işsiz güçsüz genci Şerif Ali'yi oynar. Ne durdun? Küçüksün. Onu düşünüyorum. Küçük müyüm? İşine gelmem öyle mi? Kaçırayım kaçırmasına canıma minnet ama anan ne der? Hülya Avşar'la yakaladığı uyum seyircide olumlu yanıt bulunca Ölümün Tek Gecesi filminde cesur delikanlı Ekrem olarak karşımıza çıkar. Özellikle köyün 4-5 kilometre ilerisinde dağ taş antimuan. İşittin mi Gülseren? Beyefendi senin arazinin antimuanla dolu olduğunu söyledi. Bu filmin akabinde ise onu uyuşturucu satıcılarını yakalamaya çalışan bir komiser olarak izleriz. Ben ekipler amiri Çetin Barlar. Olduğunuz yerde kalın. Paranın Eseri ve Katiller Dağlar isimli filmlerden sonra onu kariyerinin zirvesine taşıyacak ve genç kızların sevgilisi haline getirecek efsane dizide rol alır. Yani Çalı Kuşu'nun Kamuran'ı olur. Bu dizideki karakterle öyle özdeşleştirilir ki onu görenler "Aa bu Kamuran değil mi?" der. Senin bu yaptığına haydutluk derler. Ya senelerdir senin yaptığına ne demeli? Bana bak, beni derhal rıhtıma bırakacaksın. İnşallah haftaya. Dönemin en büyük magazin ikonu olan Ahu Tuğba'yla çalkantılı bir aşka yelken açar. Verdiği her röportajda skandallardan uzak durmaya çalışıyorum dese de Ahu Tuğba'yla gittiği her gece kulübünde olayla anlar yaşar. Birçok kişi aşklarının reklam için olduğunu iddia etse de onlar uzunca bir süre gerçek hislerle yaşadıklarını söyler. Elbette birkaç kez ayrılıp barıştıktan sonra ilişkileri sessiz sedasız biter. Bu sırada Kenan Kalav birbirinden başarılı filmler çekmeye devam ederken çocuğunun annesi olan Nesra Hanım'la evlenir. Kariyerinin zirvesindedir ve her şey onun için çok iyi gider. Paraysa para, şöhretse şöhret. Oysaki para ve şöhret en nankör iki dosttur ve bir Avrupa seyahatinde onu 8 metrekarelik bir hücrede tam 6 yıl yapayalnız bırakır. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde bir İspanya tatili planlar. Eşinin çiçekçi dükkanında çalışan ve yakında bir dostu olan Latif Deniz onunla gelmek ister. O da kırmaz elbette. Nereden bilebilir ki adamın çantasında kilolarca eroin olduğunu. Üstelik böylesi tehlikeli bir işi yapacak ne tecrübe ne de zekaya sahip birisidir yanındaki adam. Ancak yakayı ele verince Kenan Kalav'ı da işin içine karıştırıp hapis cezasından indirim alacak kadar kurnazdır. Uçak İspanya'daki havalimanına iner inmez polisler ikisini gözaltına alır. Jönümüz ne olup bittiğini kavrayamaz ama gerçek apaçık ortadadır. Barcelona'daki Gerona hapishanesinde tam 10 yıl hapis cezası alır. Hapishanedeki çoğu zamanını bir hücrede geçirir. 6 yıl hiç ışık görmedim der çok sonraları bir röportajda ve şöyle devam eder. Oralar Türkiye'deki cezaevleriyle mukayese bile edilemez. Türkiye'de koğuş sistemi var. Bu Avrupa'da çok az.
Cezanın büyük kısmını hücrede geçiriyor ve kimseyle görüşemiyorsunuz. 1000 türlü işkence yapıyorlar. Hapishane hayatı kimyamı bozdu. Karanlığa ise hiç tahammülüm kalmadı. Böylesi bir travma, Kenan Kalav gibi zirveyi yaşamış insanlar için daha zor olsa gerek. Ama onun talihsizliklere boyun eğmek gibi bir huyu yoktur. Cezanın 3. yılında İspanya Kralı Carlos'a af dilekçesi gönderir. Sonrasında ise cezaevi müdürünün postası olur. Geceleri yatar, gündüzleri ise kendi işini kurmak için uğraşır. 6 yılın sonunda şartlı tahliyeyle salınır. Ancak dışarı çıktığında artık ne eski dostlarının ne de karısının umurundadır. Cezaevindeyken kurduğu ikili ilişkileri sayesinde İspanya'da birkaç ortağıyla beraber 3 ayrı restoran açar. Tam yeni bir hayat kurdum, her şey rayında gidiyor, talih sonunda yüzüme gülüyor derken bir şokla daha karşılaşır. Karıştığı bir motosiklet kazası sonrası İspanyol polisler evini basar ve onu öldüresiye döver. Müslüman, Türk ve aynı zamanda iyi bir işletmeci olduğum için kıskanılıyordum ve bu yüzden saldırıya uğradım. Motosiklet kazasından sonra eve geldim. Bu sırada o 3 polis evime izinsiz girip beni zorla hastaneye götürmeye çalıştılar. Ben karşı koyunca da copla vurmaya başladılar. O gün büyük acılar çektim diye anlatır bu vahim olayı. Sonrasında Türkiye'ye kesin dönüş kararı alır ve 11 yıl önce bir Yeşilçam starı olarak gittiği İspanya'dan sırtında büyük bir travma ve acılarla geri döner. 10 yıl hiç hak etmediği bir ceza için kefaret ödemiş olsa da Türkiye'ye döndüğünde de kefareti bitmemiştir. Herkes onu eroin kaçakçısı olarak yaftaladığı için hem ailesi hem de yapımcılar kapılarını bir bir kapatır. Ama o pes etmenin ne demek olduğunu çoktan unutmuştur. O yaftadan kurtulmak için elinden geleni yapar. Kurt Kapanı, Sultan ve Bıçak Sırtı gibi dizilerde önemli roller alarak ekranlara muhteşem bir dönüş yapar. Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi al, kiminin sarı. Ah, beni vursalar, bir kuş yeri. Aklını hep çok iyi kullanmış bir insandır Kenan Kalav. Ama başta dedik ya, insanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir diye. Kenan Kalav'ın hayatında talihsizlikler lanet bir gölge gibi peşindedir hep. Tam her şey normale dönmüş, itibarını kazanmış ve yeni bir dizi çekimlerine başlamışken bir trafik kazası daha geçirir. Hem de az daha bacağını kaybedecek cinsten bir kaza. Kaza geçirdiği gecenin sabahı bir ameliyat geçirir. Akşam eve dönüp dizisini seyreder ancak içi rahat etmez. Çünkü o evdeyken diğer oyuncular sette çalışmaktadır. O saatte sete gitmeye kalkınca da bu kaza olur. 6 ay boyunca tam 22 kez ameliyat geçirmek zorunda kalır. Böylece yeniden başladığı oyunculuk macerasını yarıda bırakmış olur. Neredeyse 60 yıla sığdırdığı fırtınalı bir yaşamın nasır tuttuğu bir yüreğe sahiptir Kenan Kalav. Artık acılarla dalga geçmeyi öğrenmiştir. Tek isteği artık kötü kaderin yakasını bırakmasıdır. Umarız hayat onun bu mütevazi isteğine artık bir evet der ve Yeşilçam'ın bu büyük jönü huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.